üzere. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nüket Demiray. Bugünkü videomuzda sizlerle vere dönen piyade tekniğiyle bileklik çalışacağız. Daha önceden ben Instagram hesabıma koymuştum bu bilekliği. Çok beğendiniz ve nasıl olduğunu merak ettiniz. Ben de sizler için bu videoyu hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. Başka rengini, morlu rengini çalışacağız sizinle biraz sonra. Boynumdaki bu kolye de vere dönen piyade tekniğiyle yapıldı. Bunu da sizlere videonun içinde ipuçlarını gösteriyorum. Bir miktar bilgi veriyorum kolyelerden ilgili ama biz bileklik çalışacağız. Bu video, eğer daha önceden vere dönen piyade tekniği çalışmadıysanız bu videoyla bu modelle başlamanızı önermiyorum. Daha önceki videolarımı izlerseniz basit teknikle, basit modellerle başlayıp tekniği öğrenirseniz bu video sizin için daha öğretici olacaktır. Çünkü artık her detayı göstermiyorum. O videolarda öğrendiğinizi düşünerek bu videolarda daha yol gösterici bir şekilde sizlere, daha püf noktalarını anlatıcı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. İnşallah sizler de bu bilekliği çalışırsınız ve benimle paylaşırsınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir an önce malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen malzemeleri saymaya başlıyorum. 3 renk Miyuki kum boncuğumuz var. Miyuki kum boncuk yerine 11 numara dizeli kum boncuk da kullanabilirsiniz. Çin kristalimiz var. Bu çin kristali kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine de yine 11 numara kum boncuk veya 9 numara kum boncuk da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Boncuklarımızın kodlarını söylüyorum. Krem boncuğumuz Miyuki kodu 2021. Mor boncuğumuz Miyuki kodu 454. Bakır boncuğumuz Miyuki kodu 457L. 1 numara çin kristalimiz, en küçük 1 numara çin kristalimiz, iplik, iğne, makasımız ve böyle bir kayışımız var arkadaşlar. Bu kayışın boyu, şöyle göstereyim, boyu 21 santim kadar. Evet, şöyle. Boyu 21 santim. Eni de yarım santim kadar. Şöyle. (0.567) 0.7 santim eni de. Biz bu kayışın üzerine işimizi çalışacağız. Sadece şu arayı öreceğiz. Bu arayı öreceğiz. Geri kalan kısımda zaten delikler var. Buradan bileğimize takma işlemini yapacağız. Gerçekten çok kullanışlı, her bileğe uygun bir bileklik oluyor bu sayede. Benim kolumda mesela siyahlı grili modelini çalıştım. Burada sadece şerit kısmında çin kristali kullandım. Kelebeklerde 11 numara kum kullandım. Aynı şekilde zeminde de 11 numara kum kullandım. Şeritlerin ortasındaki iki boncuğu sadece 1 numara siyah çin kristali ile çalıştım. Diğer modelimiz, bunu zaten Instagram'da ilk bunu çalışmıştım. Arkadaşlar, ben bunu ilk çalışırken önce bilekliğin hepsini ördüm. Daha sonra kayışı içine geçirdim. Biraz zor oldu ama geçti. Fakat bu videomuzda kayışın üstünde örmeyi göstereceğim. Çünkü bu şekilde daha rahat çalışacaksınız. İçine ittirmekle uğraşmayacaksınız. Üstünde öre öre gideceğiz. Daha sonra şöyle bir kayış geçirme yeri yapıyoruz. Birit yapacağız ve çalışmamız tamamlanacak. Gerçekten çok şık oluyor. Ayrıyetten bir de ben aynı modelin yine kolyesini çalıştım. Bakın arkadaşlar, şema aynı şema ama boncukları değiştirerek farklı farklı görüntüler elde edebiliyoruz. Size bunları göstermek istedim. Mesela bu kolyede gene aynı bu kelebekli şemadan orta kısmını, şu orta kısmı, önce bu orta kısmı çalıştım ve burada şu krem rengi boncuklarım, Picasso boncuklarım ve kahverengi, yani yeşilimsi boncuklarım da 11 numara. Sadece kelebekteki kullandığım boncuğum 9 numara Gutermann kum boncuk. Kelebekler 9 numara, geri kalan bütün boncuklar 11 numara. Şu arası için. Önce burayı ördüm. Daha sonra bir tarafından kademeli olarak 15 numara kum boncuğa geçerek incelttim çalışmamı. Şöyle bir volan verdim. Bunun içinde şu aradaki 15 numara kremler
ve kelebekler 15 numara. Şeritteki boncuklar 4 boncuğum. Şuradaki 4 boncuğum 11 numara. Şurası 15 numara. Farklı olarak yaptığım tek şey şu iki kelebeğin arasındaki boncuk sayısını burada arttırdım. Çünkü o zaman kelebekler birbirine çok yakın oluyordu. Boncuk küçüldüğü için aradaki boncuk sayısını, sıra sayısını daha doğrusu arttırdım. Ve o şekilde devam ettim. Başka değişen hiçbir şey yok. Bu tarafı bitirdikten sonra aynı şekilde diğer tarafı yaptım. Ve kapamasını da bu şekilde kapattım. Gördüğünüz gibi güzel, değişik, şık bir kolye oldu. Kolyelerinizde de değişik boncuklar kullanarak farklı görseller elde edebilirsiniz. Şimdi bir an önce çalışmamıza geçelim. Sizlere şemada şu şekilde göstereceğim. Arkadaşlar. Şimdi başlangıç satırımız şu. Biraz yaklaştıralım. Evet. Başlangıç satırımız birinci ve ikinci satırımız başlangıç arkadaşlar. Ne yapıyorduk? İlk iki satırdaki boncuğu birden ipimizi önce bir stop boncuğumuzu takıyoruz. İlk iki satırdaki boncuğumuzu ipimize diziyorduk. Bunlar hangi boncuklar? 1A, 1B, 1C, 1A, 1B, 7 tane de A. Boncuklarımızın kodları nasıl? Şimdi A boncuğumuz krem. A boncuğu. B boncuğu. C boncuğu. Ve Çin kristalimiz de D boncuğu. Şemaya göre. Şimdi ben ipime bunları dizdikten sonra başlıyorum. Yine bir sağdan bir soldan peyote yapmaya. Çalışma başlangıç yönüm bu. Başlangıç yönüm. Daha sonra 3. satırda sağdan, 4. satırda soldan, 5. satırda sağdan, soldan, sağdan, soldan ben 13. satırım dahil olmak üzere çift sayı peyotemi çalışıyorum. Bunu bir daha size göstermiyorum çünkü bundan önceki 3 videoda da gösterdim. Onları izleyerek bir tanesinin linki şu anda yukarıda çıkıyor. Nasıl yapacağınızı görebilirsiniz. Yaptıktan sonra şöyle bir görselimiz oluyor arkadaşlar. Çalışmamız bu şekilde elinizde olacak. Şimdi bunu birleştirme boncuğumuzu kullanarak verevinden birleştirme işlemini yapacağız. Birleştirme boncuğumuz da bu. Bu boncuğu hop alıyoruz. Buraya birleştiriyoruz. Birleştirelim. İğnemi birleştirme boncuğuma içeriden dışarı olacak şekilde geçiriyorum. Ve daha sonra en baştaki boncuğuma yine içeriden dışarı olacak şekilde geçiyorum. Ve şöyle 2 tane ipim oluyor ve bunları çekiyorum iyicene. Birleştirme boncuğumdan yukarı ve buradaki mor boncuktan da yani B boncuğumdan da yukarı çıkıyorum. Ve iyice çekiyorum. Berevden birleştirdim. Şimdi ne yapacağım? Ben neredeyim? Şu boncuktan çıkmış durumdayım. Bu boncuktan, B boncuğumdan çıkmış durumdayım. Artık 14. satırımı yapmaya başlayacağım. 14. satırım için bir tane C, bir B, 1, 2, 3 kere de A ile peyote çalışacağım. Bir tane C, yani bakır boncuğum, bir tane B, yani mor boncuğum, ve 3 kere de A boncuğumla peyote çalışacağım. Bir, iki,
ve 3. Evet, ben bu satırımı çalıştım. Şimdi 15. satırdayım. Ne yapacağım? 1, 2, 3 kere A ile P öte, pardon 4 kere A ile P öte, 1 kere C, 1 kere de B ile yapacağım. Hemen yapalım. Bir, 2, 3 ve 4 kere A ile P ötemi yaptım. Şimdi bir kere B, pardon bir kere C, yani bakır boncuğumla zaten desen kendini gösteriyor. Bir kere de mor boncuğumla P ötemi yaptım ve şimdi birleştiriyorum. Burası benim birleştirme satırım. Hemen ipimin bir yanındaki boncuktan yukarı çıkıyorum ve mor boncuğumdan da dışarı çıkıyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde şu düzlem üzerinde gide gele peyote çalışmamızı yapıyoruz. Şu boncukları alarak bir bu taraftan bir bu taraftan çalışmamızı ilerletiyoruz. Ve kayışımıza işimizi takacağız. Gördünüz mü? Gayet güzel. Kayışımıza geçiyor. Etrafında da döndürebiliyorum. İşimiz uzadıktan sonra etrafında döndürme işi zorlaşıyor. Şu anda kolay bir şekilde dönüyor. Ama çalışmamız ilerledikçe döndürme işi zorlaşacak arkadaşlar. Onun için döndürmeden etrafında döne döne çalışmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi sizler bu şemada 25. satır dahil olmak üzere birleştirdikten sonra 14. satırdan 25. satır dahil olmak üzere verev dönen peyote çalışmanızı yapıyorsunuz. Ve 25. satırı da yaptıktan sonra artık böyle uzunlamasını bir şekilde şemamızı takip etmemize gerek yok. Çünkü desen tekrar aralığımız var. Şu ara desen tekrar aralığı. Şimdi diğer şemaya geçeceğim ve o şemada desen tekrar aralığımızı daha rahat göreceğiz. Bizim başlangıç satırımız bunlardı. 1 ve 2. satırımız başlangıçtı. Ördük, şemamızı birleştirdik. Daha sonra 25. satırımıza göre birleştirdikten sonra 25. satırımıza kadar ördük. Şimdi hemen ben daha önceden yaptığım çalışmayı size gösteriyorum. Evet, şimdi kayışımızı işimize takacağız arkadaşlar. Bunun için bunu takarken şu stop boncuğumuzun olduğu taraf kayışımızın tokalı kısmına doğru baksın. Yani aşağı doğru. Stop boncuğumuz bu tokalı kısma doğru baksın. Çalışacağımız yön yukarı bakacak. Arkadaşlar. Şimdi size desen tekrar aralığını göstereceğim. Ama bunu göstermeden önce ben size bir şey söylemeyi unuttum. En başta başlarken yani daha peyote işlemimize, çift sayı peyote işlemimize başlarken stop boncuk takıyoruz yani. O stop boncuğun arkasından arkadaşlar yaklaşık bir 40 santim kadar ip bırakın. Bu bize lazım olacak. Şu arka kapama işleminde kullanacağız. Yeniden iplik takmamak için şuradan 40 santim kadar bir iplik bırakmayı ihmal etmeyin.
Bunu da söyledikten sonra şimdi desen tekrar aralığımızı göstereceğim size. Evet, bu şemada da desen tekrar aralığımız rahatlıkla görünüyor sanırım. Arkadaşlar işimizi başladık yapmaya. Baştan başladık. Verevinden birleştirdik. Daha sonra 25. satıra kadar ördük ve şu görseli elde ettik. Bu da şu anda 25. satırda benim şu boncuktan çıkmış halim. Şu boncuktan. Evet arkadaşlar, boncuktan çıktıktan sonra artık ben 26. satır, 27, 28, 29, 30 devam etmek yerine hop 14. satıra geri dönüyorum. Çünkü benim desenim hep aynı şekilde tekrar edip gidiyor. Uzun uzun şema takip etmek zorunda değilim. Sadece şu aralığı 14 ve 25. satır aralığını takip ederek ben işimi halledebilirim. Desenime devam edebilirim. Hemen bakıyorum. Ben 25. satırı bitirdim. Şunu bitirdim. Hop 14. satıra geliyorum ve buradan desenimi takip etmeye devam ediyorum. 14. satırda ne almam gerekiyormuş? Bir tane bakır, yani C boncuğum, daha sonra mor B boncuğum, 1, 2, 3 kere de A boncuğumla piyote çalışacağım. Daha sonra 15. satıra geçeceğim. 15. satırımı yapacağım. Daha sonra 16. satıra geçeceğim. 16. satır yapacağım. Bu şekilde sağdan soldan devam ede 25'e geldim mi hop tekrardan 14. satırımdan devam edeceğim. Hiçbir değişiklik, hiçbir şaşırma söz konusu değil. Zaten desenimiz o kadar kolay ki bir süre sonra ezberliyorsunuz. Şimdi ben ne yapacağım şemama göre? Bir tane C boncuğum, bir tane B boncuğum, 3 kere de A boncuğumla peyote yapacağım. Şuradayım. 14. satırımdan devam ediyorum arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bir tane C boncuğum. Bundan sonra artık kayışımızın üzerinde örelim. Biraz uca getireyim. Bir tane B boncuğum, yani mor. Bir tane A, 3 kere de A ile peyote yapacağım. Bakın elimde rahatlıkla çevirebiliyorum. Henüz kısa çünkü ama biraz uzadığı vakit bu çevirme işlemi biraz daha zor oluyor. O zaman çevirmeyin. Boncuklarınızı, işinizi çevirin. Yani elinizle takip ederek devam edin. Ve 3 tane de A boncuğuyla peyote yaptım. Şimdi neredeyim? Artık 14. satırım bitti. 15. satırdayım. Ve 15. satırımda 1, 2, 3, 4 tane A boncuğu, bir C ve bir B boncuğuyla peyotemi yapacağım. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane A boncuğumla piyote yaptım. Şimdi bir tane C, yani bakır boncuğum. Bir tane de B, yani mor boncuğumla şöyle hemen gösteriyorum. Bakın nereden giriyorum. Piyote yapıyorum. Bu birleştirme işlemini de bir önceki videolarımda çok detaylı bir şekilde anlattım. Hangi boncuktan girip çıkmanız gerektiğini. Bu videoları izlerseniz size yol gösterecektir. Ve satırımı tamamladım. Arkadaşlar bu şekilde şemamı takip ederek devam edeceğim. Sürekli aradaki desen tekrar aralığımı tekrar ede ben kayışın üzerinde
desenimi örmeye devam edeceğim. Ama bu kadar uzamadan önce, yani desenim daha küçükken arkadaki kapama işlemini yapmak ve işimi en dibe dayamak istiyorum. Şimdi size onun için başlangıç yönündeki kapama işlemini göstereceğim. Hemen, yani şu aşamadayken şu stop boncuğumun olduğu yöndeki kapama işlemini yapacağız. Satırımızı eksilterek kapatacağız. Bunun yapılışını da detaylı bir şekilde önceki videolarda anlattım. Onun için çok detaylı göstermeyeceğim ama hepsini yapacağım yine de. Önce stop boncuğumuzu çıkarıyoruz. Şimdi işimin altına geldim arkadaşlar. Üstü örmeyi bir süreliğine bıraktım. Ve ben artık kapatma işlemini yapıyorum. Çünkü işimi dibe dayayıp artık üste doğru ilerleyeceğim. Kapatırken ne yapıyordum? Bir soldaki boncuktan aşağıya yürütüyorum. İki boncuğun altından, arasından bunu kayışımın üzerindeyken yapıyorum. Tam ölçüsüne uygun olsun diye. Sonradan girip çıkması zor olmasın diye elinizde yapmayın. Kayışın üzerinde yapın. Ve mor boncuğumdan aşağıya iniyorum. Şimdi aşağı kadar ben şemama uygun bir şekilde boncuklarımı almaya devam edeceğim. Burada ben bir tane A boncuğu, yani krem boncuk, peyotemi yapıyorum arkadaşlar. Bir tane B boncuk ve 3 tane de A boncukla peyotemi tamamlıyorum. Eksiltme işlemlerimiz neydi? Hep yukarıdan aşağı doğru olur kendi, değil mi? 1 2 3 Şimdi yukarı doğru yine çıkıyorum. Krem boncuklarımla. Burada sadece çin kristali almam gereken yerde çin kristali almayacağım. 11 numara krem boncukla devam edeceğim. Çünkü bir ya da iki tane koymak gerekiyor ve o da çirkin duruyor desen tamamlanmadığı için. Buraları krem boncukla devam edebiliriz. Ama şerit kısmını desene uygun bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir bakır, ve burada artık eksiltiyorum. Yani bir solundaki boncuktan aşağıya iniyorum. Bakır ve krem boncuğun altından iğnemi geçiriyorum. Yani ipliğimi arkaya alıyorum ve bakır boncuktan aşağıya iniyorum. Ve peyote işlemime devam ediyorum.
Şimdi burada mesela benim bir çin kristali almam gerekir ama almıyorum ve kum boncukla devam ediyorum. Evet. Bakın bunu da yaptım. Bir tane daha. Zaten boncuk takacak, peyote yapacak boncuğunuz kalmıyor. O zaman hemen bir solundaki boncuktan aşağı iniyoruz. İpimizi arka tarafa alıyoruz. Ve işlemimize devam ediyoruz. Artık sona yaklaşıyorum. Evet, şimdi bir boncuk daha alıyorum. Son işlemim. Aynı ipimin çıktığı boncuğa tersten giriyorum. Ve son aldığım boncuktan girip alttaki krem boncuktan aşağı iniyorum. Birleştiriyorum yani yine son boncuk olarak. Ve buradan bu şekilde çıkıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi satırım bitti. Kapattım çalışmamı. Şimdi içinden birkaç tur dolaşacağım ve bunu dibine ittireceğim. Şurada bir düğüm alalım, gevşemesin. Evet, bu kadar yeterli.
keseceğim ve hafif çakmakla yakarak geriye kaçmasını engelleyeceğim. Evet, böylelikle kapama işlemim de tamamlanmış oldu ve ben bunu artık işimin sonuna dayıyorum. Ve bundan sonra artık şemamı demin anlattığım desen tekrar aralığını takip ederek şu deliğe yakın bir noktaya kadar örüyorsunuz arkadaşlar. Kayışımızın üzerinde öre öre ilerliyorsunuz. İlerledikten sonra ben ilerledim. Şöyle bu ölçüye göre yaklaşık 15 tane kelebek yaptıktan sonra, yani şu 15. kelebek, şu 15. kelebek, 15. kelebekten sonra bir iki satır daha kum boncukla gidip kapama işlemine geçiyoruz. Bu tarafın kapamasını da size göstereyim. Ya aynı, aslında değişen hiçbir şey yok. Gene aynı şekilde kapatma işlemine geçeceksiniz. Bir geriden geliyorsunuz. İşimizin arkasına geçiyoruz. İki boncuğun altından. Ve altta yaptığımız kapama işleminin aynısını, hiçbir farkı yok, bu tarafa da yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra zaten artık şu boşlukta dolmuş olacak ve işimiz tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben de bunu tamamlayayım. Aynı şekilde kapatayım ve birit kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, kapatma işlemimin son aşamasını da yaptım. Bu boncuğumu aldım ve birleştirdim. Birleştirdikten sonra artık bir tur içinden dolaşıp, dolaşın, çünkü burası tam saatin oynak yeri olduğu için çok daha fazla deforme olacaktır buradaki ipler. Birkaç tur dolaştıktan sonra, ya da bir tur bile yeterli, bir kere dolaştıktan sonra ipinizi bağlayıp artık yok edebilirsiniz. Burada şu Çin kristalinin boyutunun farklı olmasından dolayı şu üç boncuk sanki açıkta kalmış gibi oluyor, ama aslında şu boyut farklılığı boncukların da bu şekil durmasına sebebiyet veriyor. Önemli değil. Bu şekilde arkadaşlar işimiz artık tamamlandı. Burada bir düğüm alalım. Evet, çalışmamız tamamlandı. En dip deliğe dahi takabiliyoruz. Şimdi birit çalışmasına geçeceğiz. Biritimizi yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi şeritimizi çalışacağız. Şu birit kısmını çalışacağız arkadaşlar. Bunun için şu bilekliğimdeki şu şerit deseninin aynısını bu birite uyguluyorum. Şu desenle şu desen
aynı. Bunun için bir tane stop boncuğu takıyorum. Stop boncuğumu taktıktan sonra mor, bakır bakır ve mor boncuk ipimi diziyorum. Mor, yani mor, bakır bakır mor. 4 tane boncuğumu dizdim. Daha sonra peyotemi yapmaya başlıyorum. Bir tane mor. Bir tane krem. Bir tane mor. Bir tane krem. Bir tane mor. Bir tane bakır. Ve böylece şeritimi yapıyorum arkadaşlar. Yine mor, mor bakır, mor krem. Bu şekilde şemadan da takip edebilirsiniz. İstediğim uzunluğa gelene kadar aynı şekilde çalışacağım. Ben de çalışayım ve birleştirme işlemini yapalım. Evet, bir ipimizi ördük. Yaklaşık benimkisi 36 satırda denk geldi. Şöyle baktığımız vakit çevresinde kapanacak vaziyette olacak. Şöyle göstereyim. Şimdi üstünde birleştireceğiz. Uçları şu şekilde birbirine denk gelecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu üstünde birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen karşıdaki mor boncuktan giriyorum. Ve krem boncuktan çekeceğim ipimi daha sonra. Bollaşması önemli değil. Yukarıdaki bakır boncuktan mor boncuktan ve bu boncuğa da şu şekilde tersten girerek mor boncuğuma ipimi çekeceğim. Ve bir tur daha içinden zikzak giderek sağlamlaştıracağım. Bir ritim de böylelikle tamamlanmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birleştirme işlemi de çok kolay. Girintileri, çıkıntıları birbirine denk getirecek şekilde zikzak birleştiriyoruz. Zikzak yaparak birleştiriyoruz. Daha sonra da birkaç kere içlerinden gire çıka sağlamlaştırıyoruz ki gevşemesin diye. Evet, ben ipliğimi yok edip tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar, çalışmamızı bitirdik. Biritimizi de yaptık ve bu şekilde çalışmamız bitmiş oldu.
Bunu aynı zamanda saat kayışlarınıza da yapabilirsiniz. Sağına ve soluna, ortada saat düşünün. Sağına ve soluna saat kayışı olarak da işleyebilirsiniz. Ayrıca elinizde bu kayıştan yoksa da üzülmeyin. Bunu yuvarlak bir şekilde çalışmış olursunuz. Hiç fark etmez. Dediğim gibi boncuklarınızın boyutlarını değiştirerek değişik görseller de elde edebiliyorsunuz. Bu açıdan da oldukça kullanışlı. Ben sizlerden gelecek olan paylaşımları merakla bekliyorum. Instagram hesabım Bir Dünya Boncuk Nüket Demiray. Facebook hesabım Bir Dünya Boncuk. Buralardan bana yapmış olduğunuz çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Gerçekten merakla bekliyorum. Bakalım nasıl ürünler ortaya çıkacak. Sizlerden ne gibi yaratıcılıklar gelecek bu çalışmayla ilgili olarak. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sevgiyle, sağlıcakla ve dostça kalın. Hoşça kalın.